Merhabalar, hoş geldiniz. Hem Doktor X'te hem de sizlerin karşısında olmak heyecan verici. Şöyle salona bir göz gezdiriyorum, söz vermiş olup da gelmeyen arkadaşlar var mı diye. Hemen hemen herkes burada. Başlayabiliriz. Bu 90'lı yılların telefonu. Bunu hepimiz hatırlıyoruzdur. Bu yıllardaki telefon tek renkliydi, kırmızı renkliydi. Ve çözmek zorunda kaldığınız sürekli bir kurdelası vardı bunun. Konuşma bittikten sonra onu bir şekilde düzgün bir şekilde toparlayıp yerine koymak zorundaydınız. Ve evin en narin köşesinde saklanırdı bu telefon. Şimdiki gibi ceplerinizde ya da orada burada saklayamazdınız çünkü çok değerliydi bu telefon. Bence bu telefondan çok da önemli olan bir şey varsa üzerindeki danteliydi. Bu dantel çok önemli. Telefonlardaki olmazsa olmazdı o yıllarda. Telefon konuşması bittikten sonra mutlaka oblik koymak zorundaydınız bu danteli. Bu nedenle annemden çok fazla fırça yemişimdir neden oblik koymadın diye. Fotoğrafta görüyorsunuz iş biraz da abartılmış, üzerine bir de kordele eklenmiş bir telefon. Bu sesi hatırlıyoruzdur hepimiz. Bu ses şimdiki gibi meşgule alamazdınız, kapatamazdınız. Karşı taraftaki kapatmadığı sürece sürekli çalardı bu telefon. Gündüz saatlerinde bu sesi duyduğunuz zaman heyecanlanırdınız. Acaba sevgiliniz mi aradı diye ya da sıradan bir haber olurdu. Ama gecenin bir vaktinde çalan bir telefon, eğer bir de yatakta uyuyorsanız yataktan kalkıp telefona uzanıncaya kadar ki geçen süre ne yazık ki hiç bitmezdi. Acaba ne oldu diye aklınızdan tonlarca kötü soru geçerdi. İşte 95'li yılın ortasında gecenin bir vakti ailecek böyle bir telefona uyanmıştık. Telefonun öteki ucunda ne yazık ki aileden birinin kötü haberini veriyordu. O an anlamıyorsunuz, belki anlamak istemiyorsunuz ama kendinize tonlarca soru soruyorsunuz. Nedenler, niçinler diye. Ama aklıma gelen en önemli sorulardan birisi neden doktorların kurtaramadıklarıydı. Ve 95 yılında tıp fakültesi serüvenim başlamış oldu. 2000'li yıllara geldik, teknoloji çok ilerledi. Artık telefonlar evden çıktı, taşınabilir bir hale geldi. İstediğiniz rengi, istediğiniz şekilde seçebiliyordunuz. Çok da önemlisi sizin kişiliğinizi yansıtıyordu bu telefonlar. Hangi markayı kullanıyorsanız ona göre bir grup içerisine dahil oluyordunuz. Ve istediğiniz seçi seçebiliyordunuz. İstediğiniz ses tonunu ya da istediğiniz müziği seçebiliyordunuz. Bunun gibi. 2000'li yılların ortasında yine benzer bir telefon bu kez çocukluk arkadaşımdan geldi benim. Kendisi gemi mühendisi ve uzun yıllar yurt dışında kaldı. Gittiği zaman 1 ay sonra, 2 ay sonra, bazen 6 ay sonra gelirdi. Dünyada hemen hemen gezdiği birçok liman oldu. Ve bu gittiği limanlarda mutlaka bana bir hediyeler getirirdi ya da onunla ilgili bir takım anılar biriktirirdik. İzmir'e geldiği zaman X restoranında X ve balık yapardık. Bazen gelemezdi o. Ben İstanbul'a giderdim. İstanbul'da X restoranında X ve balık yapardık yine. Ben çok gidemezdim tabii, o zamanlar asistandım, çok yoğundum. Genelde o gelirdi. Yine bir telefon aldım kendisinden. Çok yoğun asistan olarak çalışıyorum o yıllarda. Bu kez bana bir tahlil sonuçlarını gönderdi. Tahlil sonuçları ne yazık ki çok kötüydü. Karaciğerinin iyi çalışmadığını gördüm. Ancak inanmadım başlangıçta. Çünkü genç yaşta hiçbir zaman bir hastalık konduramıyorsunuz. Ve tekrarlamasını istedim. Tekrar bana gönderdi ve ne yazık ki sonuç değişmedi. Ve aradan 1 yıl geçti. Ne yazık ki organ bulamadığımız için hastamızı kaybetmiştik. Ve o yıllar ben organ nakli eğitim için Amerika'ya gittim. Geçen hafta organ nakli ile ilgili bir bağış toplantımız vardı ve yine bu salonda kutladık. Daha sonra haberlerde ya da televizyonlarda gördüğümüz zaman genelde bir sağlık personelinin organ taşıma kabıyla birlikte bir yerlere koşturduğunuzu görürsünüz. Bunun gibi. Bu haberi çok seviyorum ben. Bu da bizden bir haber. Aslında saatlerce bu haber üzerinde konuşabiliriz. Fethiye'de İngiliz bayan 3 Türk'e hayat oldu diye. Çok değerli aslında bu. 2011 yılının Nisan ayında bu haber. Düşünün, İngiltere'den geliyorsunuz, ailecek Fethiye'de tatildesiniz. Ve 70 yaşındaki anneniz beyin kanaması geçiriyor ve tedavi olamadığı için organlarını bağışlamak zorunda kalıyorsunuz. Ne kadar kıymetli ve ne kadar değerli bir düşünce bence bu. Ve bugün sizlere bu taşıma kaplarından birisini getirdim.
içinde neler var diye hep birlikte bakalım. Teşekkürler. Aslında bu bizim piknik kabımız gibi. Pikniğe giderken bunlardan götürürüz değil mi? İçecekleri soğuk tutsunlar diye. Biz de genelde organ çıkarmaya gittiğimiz zaman bu kapla birlikte gideriz. İçinde bolca buz var. Bir de oradan çıkardığımız organları genelde bir poşetin içerisine koyup tekrar geriye getiririz. Daha sonra bu organları sırada bekleyen hastalara tekrar yeniden takarız. Bugün sizlere bu organlardan bir tanesini getirdim. Bir böbrek bu. Bakın şöyle göstereceğim ben size. İhtiyacı olan var mı acaba? Umarım olmaz. İnşallah olmaz yakınlarınıza ya da sizlere. Teşekkür ederim. Ama herkes bu kadar şanslı olmuyor ne yazık ki. 2018 yılında bu organları bulamadığı için 2000'in üzerinde hasta ne yazık ki hayatını kaybetti. Ve bu günde 6 kişi demek. Her gün aranızdan 6 sevdiğinizin, arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun aranızdan ayrıldığını düşünün. Ya da hayal edin, her ay 180 kişilik bir uçağın düştüğünü ve bu uçaktan ne yazık ki kurtulanın olmadığını düşünün. Hayatta başarılı olabilmek için önce hayal etmek gerekir. Hayal edemezseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Yani 0'ı 1 yapmanız gerekir. Ondan sonrası çok kolay, inanın. Organ naklindeki 0'ı 1 yapan düşünce aslında çok eskilere dayanıyor. Milattan önce 15 ile 17. yüzyıllara kadar geçiyor. Hikaye 1940 yılında yani 2. Dünya Savaşı yıllarında Fransa'nın güneybatısında Lascaux denen bir köy var. Orada 3 arkadaş ve bir köpeğinin gezintiye çıkmasıyla başlıyor. Bu arkadaşlar gezinirken köpekleri bir deliğe sıkışıyor. Ve bu köpekleri çıkarmak için uğraştıkları zaman aslında arka tarafında çok büyük mağaraların olduğunu keşfediyorlar. 25'e yakın bir mağaranın olduğunu keşfediyorlar. 1953'lü yıllarda tekrar yetkililerin devreye girmesiyle birlikte bu mağaralar halkın ziyaretine açılıyor. Daha çok kırmızı renkli bir tema işlenmiş bu mağara görüntülerinde. Muhtemelen dini ritüeller için kullanılıyormuş o dönemlerde. Yani ava çıkmadan önce hayvanın figürünü aslına ne kadar yakın resmederseniz o hayvanla o kadar rahat baş edebileceğinizi hayal etmişler. Ve ziyaretçi sayısı o kadar çok artıyor ki 1960'lı yıllara geldiği zaman günlük rakam 1200'lere ulaşıyor. İnsan nefesindeki karbondioksitle birlikte mağaradaki resimler zarar görmeye başlıyor. Ve Fransız hükümeti mağaraları kapatmak zorunda kalıyor. Yetinmiyorlar, iyi bir gelir kaynağı. Aradan bir 10 yıl geçiyor. Tekrar kopyasını 200 metre öteye yapıyorlar bu mağaranın. 600'ün üzerinde resim keşfedilmiş bu mağarada. Aslında bu mağarayı ilginç kılan özelliği ise sadece bu resim. 600'e yakın resmin içerisinde hep hayvan figürleri var. O döneme ait ava çıktıkları hayvanları resmetmişler. Sadece bir resim insan figürü, o da bu. Burada bizon saldırısına uğramış bir insanı resmetmişler. Aslında resmin ilginç olan tarafı da dikkatli bakacak olursak bir kuş kafası resmedilmiş. Bilemiyorum, belki o zaman da bu saldırıdan kurtulabilmek için kuş olup uçmayı hayal etmiştir o yıllarda. Günümüzde buna xenotransplantasyon olarak adlandırıyoruz aslında. Yani farklı türler arasında organ nakli. Yani bir hayvanın kafasını alıp eğer insana takarsanız bu işte xenotransplantasyon. Ama düşünün, bunu milattan önce 17. yüzyılda hayal etmişler. Yani 0'ı 1 yapan düşünce. Ama bizim gerçek anlamda, klinik anlamda transplantasyon yani organ nakli yapmamız 1950 yılına gelmiş. Çok uzun bir süre. Halen şu an bu organ naklini gerçekleştiremiyoruz. Doğamız gereği doğup büyüyüp ölmemiz gerekiyor ne yazık ki.
Ancak ölmeden önce biraz üzerimizdekilerden kurtulmamız lazım. Geride bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Bunlar da organlarımız bizim. Örneğin akciğerlerinizi ya da kalbinizi neden en sevdiğinize bırakmayasınız? Ya da karaciğerinizi ikiye bölüp annenize babanıza bırakabilirsiniz. Ya da böbreklerinizi doğduğundan beri kana kana su içemeyen Furkan'a, Elif'e bırakmak istemez misiniz? Ya pankreasınızı? Fakültede yemek öncesinde kaçak göçek bir şekilde iğne yapmak zorunda kalan arkadaşınıza bırakmak istemez misiniz? Ya ince bağırsaklarınızı? Trafik kazası sonrasında ince bağırsaklarının büyük bir kısmını kaybetmek zorunda kalan arkadaşınıza, eşinize, dostunuza bırakmak istemez misiniz? Eminim ki hepsine evet diyorsunuz. İşte bunlara evet diyerek aslında en az 8 sevdiğinizi, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı geride bırakmış oluyorsunuz. Yalnız gidiyorsunuz öbür tarafa. Peki siz nasıl ölmek istersiniz? Teşekkür ediyorum.